Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Kingshot videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Bu videoda üçlü ittifak çarpışmasıyla alakalı size tüm detayları anlatacağım. Kanala daha öncesinde attığım bir video vardı ama orada daha çok ittifak olarak ve etkinlikle alakalı ödüller kısmını falan anlatmıştım. Bu videoda hem ittifak olarak neler yapmanız gerekiyor hem de eğer ittifakınız sizin için önemli değilse ya da kötü bir sunucuda kötü bir ittifakta oynuyorsanız bireysel olarak nasıl birinci olursunuz bunları anlatacağım. Videoyu sunucuda paylaşırsanız, kanala abone olursanız, videoyu beğenip yorum yaparsanız bana gerçekten büyük destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Öncelikle dizilişle başlıyoruz. Dizilişimizi yaparken en güçlü 3 kahramanımızı kullanıyoruz. Daha sonra burada arkadaşlar yine en güçlü ikinci 3 kahramanımızı göndereceğiz. Ama burada savaş yetenekleri olan kahramanları göndermeniz sizin için çok daha değerli. Diyelim ki bu kahramanın yeteneklerine baktığınızda arkadaşlar şöyle ki savaş yeteneği vermiyor. Şuraya baktığınızda enerji maliyeti düşüşü ve avintikalizi veriyor. Yani sağ taraftaki iki yeteneğiniz direkt çöp olmuş oluyor. Bunun yerine başka bir tane okçu bulursanız yine aynı istatistikleri veren, örnek veriyorum. Şuna baktığınızda saldırı artışı ve tedavi hızlandırması, en azından şu daha iyi. Ama bunun istatistikleri şu anda daha yüksek olduğu için bunu kullanacağım. Şunun seviyesini hemen yükselteyim. Evet, şimdi diğer kahramanlarımızı da kaydedelim ve savaş alanına girelim. Dizilişe tıklıyoruz. En güçlü ikinci üç kahramanımı, sonrasında ise en güçlü üçüncü diğer üç kahramanımı kaydettim. Sizde daha fazla kahraman varsa yetenekler kısmına bakmanız sizin için daha iyi olacak. Burada güçlendirmelerde ben bu etkinlikte düşük yatırımlı ya da para yatırmayan oyuncuların kullanmasını tavsiye etmiyorum. Bu en aşağıdaki konuşlandırma kapasitesini kullanmayın. Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Ama illa kullanmak istiyorsanız buradaki bu 2000 elmaslığı alabilirsiniz ama alttaki çok değerli almayın. Ben şimdi video için üsttekinden kullanacağım. 2000 olanlardan. Dediğim gibi düşük yatırımlı oyunculara bunu çok tavsiye etmiyorum. Onun dışında burada petlerimiz var arkadaşlar. Buradaki petleri hızlı kullan olarak kullanabilirsiniz. Zaten işinize yarayanlar orada kullanılacak. Hemen savaş alanımıza giriyoruz. Zaten 3 dakikalık bir bekleme kısmı vardı. Burada şöyle yapacağız. Maviler biziz arkadaşlar. Bizden 4 kişi katılmış. Kırmızılardan 6 kişi. Buradan 7 kişi. Maalesef biraz ölü bir ittifakta oynadığım için rakiplerimiz de biraz kötü. Biz de kötüyüz. Ben burada birinci olmaya çalışacağım. Videoyu bir saat boyunca size çekmeyeceğim. Sadece yapmanız gerekenleri anlatacağım için kısa bir video olacak. Ana amacım size bunun mantığını anlatmak. Bir saat boyunca size sıkıcı bir savaş izletmeyeceğim. Buraya baktığımda bunlar 7 kişi, bunlar 6 kişi arkadaşlar. O yüzden daha az, daha zayıf olan kısım kırmızılar. Kırmızılara saldırmak istiyorum. Yani benim şu tarafa doğru ilerlemem gerekiyor. Hemen şöyle burada bunları konuşlandıralım. 3 tane intikalimiz var. 3 tane yürüyüşümüz var arkadaşlar. Bu 3 yürüyüşümüzde ilerliyoruz. Kırmızıların alanına girmeye çalışacağım. Burada size puan veren kısım aslında şudur arkadaşlar. Buradaki Cesares'in özel önderleri var. Bireysel olarak puan kazanmak istiyorsanız buradaki bu önderleri yenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar size en yüksek puanı verir. Sizi sıralamada birinci yapacak şey de budur aslında. Buradaki asıl ana taktiğimiz bizim şu. Rakibin bölgesine sızmak ve rakibin bölgesine sızdıktan sonra oradaki oyuncularla bireysel olarak ilgilenmeyeceksiniz. Arka taraflara doğru kaçıp arka tarafta size biraz önce gösterdiğim o Cesares'in askerlerini, yani oyunun bot askerlerini öldüreceksiniz ve puanı oradan kasacaksınız. Puanı oradan katlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Burada bu oyunda saldırı kadar savunma da inanılmaz değerlidir. Eğer ittifakça ve ekipçe oynuyorsanız kesinlikle rakibin sizin bölümlerinize geçebileceği taraflarda güçlü oyuncularla birlikte savunma yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, burası. İşte burası ileride açılacak. Tabii şurası açıldıktan sonra açılıyor. Sonra ileride bu kısım çok çok değerli bir kısım oluyor. Çünkü hem buraya geçiş oluyor hem ortaya geçiş oluyor. Aynı zamanda buradaki I-30 hem buraya geçiş oluyor hem sol taraftaki turuncu bölgeye geçiş oluyor. O yüzden onlara kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen şunları tekrardan konuşlandırıp gönderelim. Buraya da geldikten sonra rakibin tarafına geçeceğim ve asıl orada yaptıklarım değerli olacak arkadaşlar. Bir tanesini arkada savunmada bırakacağım. Bir tanesini ileriye götüreceğim. Keşke şey olsaydı, rakibimiz biraz güçlü ve kalabalık olsaydı. O zaman çok daha rahat size bir şeyleri anlatabilirdim ama bu videoda da kesinlikle anlatacağım.
Dediğim gibi zaten mantığını anlatacağım için anlayabileceksiniz arkadaşlar. Önemli olan arka taraflara sızıp kaçmak, rakibin bölgelerini işgal etmek ve bunu yaparken de sürekli olarak burada askerleri iyileştirmek. Askerlerimizin ölmesini istemeyiz çünkü burada bizden enerji harcıyor. Yaptığımız her hareket, askerleri bir yere göndermek, savaşmak, işte askerleriniz ölürse enerjiniz gidiyor. Sürekli olarak bu tarz şeyler olacak arkadaşlar. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Buraya şimdi rakiplerimizden 1, 2, 3, 4 kişi geliyor. Biraz kötü bir yer seçmişim. 5 kişi geliyor. Yapacak bir şey yok. Savaşalım. Gidelim. Onlar buraya belki gelirlerse diye bir savunma yapıyorum. Bir tanesini burada bıraktım. Hemen buradaki çarpışma durumuna bakalım. Yenebileceğimiz oyuncular var mı? Galiba yok. Burada öleceğiz. Arkadaşlar mesela savaşıyorsunuz. Burada bir askerim duruyor. Hazır bekliyorken eğer bir savaş durumunda değilse burada yapmanız gereken şey şu. Hemen yanında bakın burada görevlendirme var. 44 enerji harcayarak buradaki askerlerimi iyileştirebiliyorum. Askerlerim ölmeden, geriye döndürmeden, hiçbir şey yapmadan bunu yapabiliyorum ve bu çok değerli. Bunu kesinlikle her fırsat bulduğunuzda yapın. Sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Bir yerden ileriye sızamıyorsanız, ileriye gidemiyorsanız farklı bir yol deneyin. Aynı yolda gidip durmayın. İttifakınızdaki güçlü oyunculardan yardım almaya çalışın. Mesela burayı denediniz olmadı mı? Rakipler sizden güçlü sürekli gidip gidip ölüyorsunuz. Mesela bunda olduğu gibi. Bunu bir daha oraya göndermeyin arkadaşlar. Şuradan karşı tarafa sızmaya çalışalım. Mesela burası daha rahat. Bu da öldü. Bunu da buraya göndereceğiz. Şu diğeri burada savunmada kalsın. Hemen şunun çarpışma durumuna bakalım. Burayı da galiba kaybedecek miyiz? Hadi biz de gönderip yardım edelim arkadaşımıza. Bunlar gidiyor zaten. Bazı kilit noktalar ve önemli yerler var arkadaşlar. Oralara kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten buraya geçtikten sonra buralara sızdıktan sonra asıl işimiz rahatlıyor. Ve hızlı bir şekilde bölümleri ilerleterek hızlı hızlı puanlar kasabileceğiz ve yükseltebileceğiz. Şuradan puan kısmına bakabilirsiniz. Şu anda 12.yim ve 43.000 puan yapmışım. Evet, oradaki öldü. Onu da buraya göndereceğiz. Buradaki askerlerimizi de gönderelim. Burada atama kısmı var arkadaşlar. Buradaki topraklara göre atamalar yapıyorlar ve daha fazla enerji kazanabiliyorsunuz. Bunları oyunun bilen R4 ve R5'lerinizin kesinlikle yapması gerekiyor. Burayı aldığımız anda şöyle göstereceğim çarpışma durumunu. Burayı alacağız bunları yendikten sonra ve hemen buraya ilerleyeceğiz. Şunlar buraya gelmeden kaçmayı düşünüyorum. Burayı hızlıca yenebilirsek hemen burada bir savaş durumuna geçmeden kaçacağım. Evet, gördüğünüz gibi savaş durumuna geçmeden hemen ileriye kaçmış oldum. Buradan ileriye doğru bir sağa bir sola ilerleyerek gideceğim ve buradaki bu içerideki arkadaşlar bunları öldürerek kişisel puanlar kasacağım. Bu arada sizi uyarmak istiyorum. Bu şu an benim yaptığım şey tamamen bireysel olarak yapılan bir şeydir arkadaşlar. Yani ittifakınıza bunu yaparak çok büyük katkıda bulunamazsınız. Bilginiz olsun. O yüzden ittifakınıza da yardım etmeye çalışın. Ben sadece bunu yapmak isterseniz diye gösteriyorum. Bilgi olsun, video olsun diye. Böyle yendim görüyorsunuz. Şu an rakipler geldi. Rakipler gelmeden maalesef kaçamadık. Bizi burada yakaladılar. Üçü de ölecek. Tekrar şansımızı deneyeceğiz. Bu arada buradan da rakip bizim bölümümüze girmiş. Hemen bunu iyileştirelim. Evet, diriltmek için yeterli enerjim yok. Şu an buradaki puana baktığınızda 60.000 puan yaptım. Asıl ana amacınız dediğim gibi mesela buraya sızdınız. Ben şu an yapamadım ama maalesef rakip şey olduğu için. Burayı da aldıktan sonra rakipler gelmeden hemen buraya kaçmaya çalışın. Bir intikalinizle. Diğer intikalinizi yine aynı yere göndermeyin. Diğer intikalinizi de buraya gönderin. Sonra buradan buraya ilerlemeye çalışın. Buradan buraya ilerlemeye çalışın. Bu şekilde sürekli bunların içindeki bu izcileri, bu askerleri öldürerek inanılmaz yüksek puanlar kazanabilirsiniz arkadaşlar bireysel olarak. Bu etkinliğin tüm olayı aslında bu. Bireysel puanlara girdiğinizde en yüksek ödülü bu şekilde alabilirsiniz.
Ama dediğim gibi bu çok doğru bir davranış olmayabilir. İttifakınızdaki kişilere zarar verebilirsiniz. Takımınıza zarar verirsiniz. Öncelik her zaman takım. Takım kazanmadığı sürece zaten yüksek ödüller alamayacaksınız. O yüzden takımınızın kazanacağından eminseniz bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz turuncu bölge, isterseniz kırmızı bölge. Arkalara doğru sızıyorsunuz. Buralardan sürekli kaçıyorsunuz. Rakiplerle karşılaşmayı asla çalışmayın. Rakiplerle savaşmayı asla çalışmayın. Buralardan ileriye doğru gidin. Gidebildiğiniz yere kadar gidin, öldürün. Örnek veriyorum, mesela buraya gittiniz, aldınız. Sonrasında buraya geçtiniz. Rakibiniz gelip burayı alırsa buranın içine tekrardan 3 tane asker çıkacak. Ve rakibiniz oradan ayrılırsa tekrar buradan geriye dönüp buradakilerden 3 tanesini kesip tekrar puan kazanabilirsiniz. Zaten bunların ana üssü burada olduğu için sürekli buralardan geçecekler ve bunlar yenilenecek. Sürekli kaçarak yüksek puanlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu etkinliğin tüm bireysel taktiği, detayları budur. Etkinlik olarak da ittifak olarak 3 tane bölgeye ayrılın. Kesinlikle 3 ekibe ayrılın. İşte bir tane balina, diğer ikinci balina ve üçüncü balina. Her birine diyelim ki 10 kişi, 10 kişi, 10 kişi ya da 5 kişi, 5 kişi. Ekiplere ayrıldıktan sonra her biriniz farklı yerlere gidin. İşte savunma yapacak balinanın 3 tane kolu varsa, intikali varsa ikisiyle saldırı yapsın. Bir tanesiyle sınırlarınızı korusun. Sınırlarınızı korumazsa büyük sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi saldırı gerçekten çok önemlidir ama savunmayı da ihmal etmemeniz gerekiyor. Savunmayı ihmal ederseniz bu etkinlikte kazanamazsınız. Her zaman rakibin balina oyuncularını kitlemeye çalışın. Örnek veriyorum, bir rakibiniz balinasını burada yakaladınız. Buralara kadar artık savaşıyorsunuz. Düşük yatırımlı oyuncular o balinayı burada kitleyebilirler. Nasıl kitleyecekler? Buraya sürekli asker atarsanız o sürekli çarpışma durumunda olduğu için oradan çıkamayacak. Savaşın bitmesini beklemek zorunda kalacak. O sizi sürekli yenecek ama siz sürekli düşük yatırımlı oyuncular olarak oraya asker gönderdiğinizde o adam oradan asla çıkamayacak. Oyunun sonuna kadar orada takılı kalabilir. Askeri ölene kadar ya da sizin askerleriniz ölene kadar mecburen orada kalacak. Bunu da bir taktik olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım video öğretici olarak hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bu videoyu uzun uzun size bir saat oynamayacağım. Çünkü bu etkinlik bir saat çok uzun sürüyor ve biraz ben bunun görsellerinin sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Umarım taktikler işinize yarar. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bu taktiği denerseniz ve işe yararsa yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.